Sayın Sabiha Kurtulmuş, öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler İman Hanım. Sizi de uzun zamandır tanıyoruz zaten. Hayırlı olsun yeni sitenizde. Ben ancak yeni izleyebildim. Onu da takip edeceğim bundan sonra. Çok teşekkür ederiz. Sabiha Hanım, çok etkileyici bir sanat kariyeriniz var. Bedri Baykam ile çalışmaya başladığınız günden Merkür Galeri'nin kuruluşuna kadar olan süreci sizden dinlemek isteriz. Nasıl geçti bu sanat dolu yıllar? Planlı değildi. Yugoslavya'dan geri döndüğümde okulda aslında burada ne yapacağımı tam bilmiyordum. Geri dönme planım vardı. Tamamen tesadüf bir gazete ilanıyla başladı. Sanatla da hiçbir ilgim yoktu açıkçası. Herkes kadar işte sinema, biraz müzik, işte gençlik. Dolayısıyla sosyal bir gençlik yaşadım çünkü. Aslında uzun bir sürede şey yapamadım, adapte olamadım. Çünkü o dönem, şimdi tabii keşke kıymetini bilseydim diyorum ama 90'lar biraz daha kavramsal sanatın öne çıktığı, işte terminolojilerin, anlatımların, görselliğin, estetiğin dışında daha böyle düşünce ve anlayışa daha uygun olduğu üretimlerle doluydu ve bana açıkçası çok şey geldi ki o dönem işte varoluşçu bir süreçten geçiyoruz. İşte Sartre, Camus'u okuyoruz. Nietzsche okumaya çalışıyorum. Hatta ben Nietzsche'yi de zorlandığımda Irving Yalom üzerinden okumaya çalıştığım bir dönemdi. Biraz zorlandım. Dediğim gibi hani işte metinler bir başlıyor, sanatsal metinler. Virgüller ve bayağı uzun bir paragraf, noktasız paragraflar vardı. Dolayısıyla ben çok bocaladım yani ve dedim ki gündemdeki isimler de çok aktiflerdi. İşte politik sanatta, işte günlük sanatta, güncel şeyde iç içe geçmiş durumdaydı. Bana biraz böyle çok şey geldi. Sanki böyle hani bir yer bulamayacağım kendimi diye düşündüm. Dolayısıyla aslında farklı işlerde denedim o süreçte. İşte TV8 o zaman haber kanalıydı. Haber kanalında çalışmayı denedim bir süre. İşte Cumhuriyet'te yazmaya başladım ama sanattan değil Spor gazetesinde yazmaya başladım. Değişik oldu. Yani ben aslında hani sanatta kalma fikrimin dışında hani paralel ne yapabilirimin peşindeydim. 94 Aralık'tı benim Bedri Baykam'la çalışmaya başlamam. Sanatı sevmem ise gerçekten gerçek anlamda çünkü bu işi yapan insanların olaya ticari olarak yaklaşımları olursa kesinlikle çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Ama hani bir noktada bu işi gerçekten bir sanatçı kadar sevmek, bir sanatçı ruhuyla hareket etmek gerekiyor. Ben ona ancak 99'da ulaşabildim. Gördüğüm birkaç sergiden etkilenip tam tersi görsel açıdan beni etkilemeyip tam tersi psikolojimi rahatsız edip böyle beni hasta hissettirecek kadar merak uyandırdıkları için oradaki gücünü hissettim sanatın. Sonrasında artık hani o günden bugüne geldim diyebilirim. Merkür Galeri nasıl doğdu? Merkür'den önce aslında Bedri Baykam Piramit Sanat'ın kuruluşunda yer aldım. Orayı 2006'ydı zannedersem kurduktan sonra da ayrıldım. Ayrılık sürecinde çok yakın kız arkadaşımla o zaman daha İstanbul Modern zannedersem 2010'da sanat mağazası açmıştı. Yine Beral Madra'nın danışmanlığında benim için hani o dönemin birkaç ismi vardır. Hani onlarla hep bir araya gelirim. Özellikle projelerimde yer veririm. Beral Hanım onlardan biridir. Kadın pozitif bir feminist galeri olarak daha çok kadın sanatçıları ve kadın sanat emekçilerini desteklemeyi özellikle tercih ediyorum. Seviyorum. Ama hani sonuçta Picasso'ya da kalkıp erkek sanatçı denmediği gibi şey ayrımına da karşıyım. Kadın sanatçı, erkek sanatçı ayrımına ama sektörel olarak birçok sektörde olduğu gibi kadın iş gücünü ve kadın emekçiliğini daha öncelikliyorum o açıdan. Beral Hanım danışmanlığında denedik ilk mağazamızı. Ama benim sanırım çok fazla işin içine kendi çabamı koymayışım diyelim. Dönemin şartları diyelim. Bu mağaza hikayesi, sanat mağaza hikayesi çok şey olmadı. Sonra yeniden başka bir arkadaşımla S-Konsept'i kurduk. Aslında aynı girişimi devam ettirme niyetimiz vardı ama o dönem çağdaş sanat hareketlenmeye başlamıştı. Hani hep bildiğimiz isimleri şimdi Ömer Uluç
Uzun zamandır beklediğimiz bir sergi gelecek ki onların arasında da büyüdüm sayılır bir nevi. Hani bildiğimiz şu an bir kısmı maalesef vefat etmiş olan sanatçıların isimleri gündemdeydi. Tabii Bedri Baykam da en popüler figürlerden biriydi. Genç sanat diye bir kavram pek yoktu. Genç sanatla birlikte genç sanatın görünürlüğü, işte ekonomik dengemizin değişmesi, sanat ekonomisinin oluşmaya başladığı dönemlere denk geldi benim Merkür'ü tek başıma kurmam. Ve öncelikli olarak da gençlere yer verdim. Şimdi çalıştığı birçok genç sanatçı oldukça başarılı isimler, farklı galerilerle de çalışıyorlar ama o bir dönemde hala da hani genç sanat sürekli var, dünyada da var. Ama şimdi hani dönem dönem biraz durumlara göre, biraz trendlere göre eğilimler değişiyor ama sonuçta 2000'den itibaren benzer yapılar, yeni bir akım çıkmadığı için işte biraz dijitalleşme, biraz yenilik gibi görülebilir. Onun dışında da kendi içerisinde gidip geliyor durum. Ben de 2010 kendi sevdiğim çalışma sanatçılarla ve önemli isimlerle de çalışma fırsatı buldum. Selma Gürbüz gibi, Mehmet Güleryüz gibi. Ama daha çok o dönemin genç sanatçılarına fokus oldum. Merkür Galeri'yi kurduğunuz dönem yani 2010, Türkiye sanat piyasasında çağdaş sanat ve genç sanatçılar açısından gerçekten patlama yaşandığı bir dönem. Ben de bir müzayede şirketinin sanat dergisinde çalışıyordum ve o dönemin canlı tanıklarından biri olduğumu söyleyebilirim. O yılları bir de galerici tarafından sizden dinlemek isteriz. Ne oldu da o dönem bir genç sanatçılara yatırım furyası başladı? Yani aslında şöyle 90'larda anlamaya çalıştığım dönemde işte 99 yılında Robert Rauschenberg İstanbul Bienali'ne gelmişti. Yabancı Bedri Baykam özellikle hani Fransa'da da çok bulunduğu için New York ve Fransa çok fazla uluslararası ilişki ağının içindeydi ve ben de geri planda durarak izliyordum aslında. Yani bize bakış açıları hani işte biraz tarihi güzelliklerimiz var, kebap var, göbek dansı var. İşte böyle dekoratif de şeyleri var. Aslında bu biraz daha Orta Doğu'ya bakışıydı Batı'nın. Çok Batı'yla bir ilişkimiz yoktu. Yaş Baraz'ın dediği gibi hani biz yaparız, bizimkiler alır ama hani Edirne'den dışarıya çıkamayız şey vardı. Bir kısım şimdi o zaman biraz böyle şey bulmuştum, çok sert bulmuştum açıklarıma. Şimdi biraz hak veriyorum ama farklı sebeplerden. Dolayısıyla 2010 aslında AKP iktidarının da hani ekonomiyi en yüksek seviyeye getirdiği bir aşamaydı. Bizimkiler de işte Art Basel'in gazetesinde kapakta yer almaya başladılar alımlarıyla. Binalar değişti, işte yapılar değişti, daha modern, daha büyük yapılaşma oldu. İnşaat sektörü çok büyüdü. Dolayısıyla aslında sanat bir ihtiyaç haline geldi. İnsanlar birbirlerinden görerek, etkileşerek hani bu işe girdiler keyifle ve zevkle. O dönemin aslında önemli koleksiyonerleri çağdaş sanat piyasasını, Türkiye çağdaş sanat piyasasını hazırlayan kişilerdi. Dolayısıyla ben de şaşırdım, beklemediğim bir şeydi. Çünkü hep böyle bir 8-10 kişiyle iş yapmaya çalışırdık. Dönem dönem onlarda işte bir kırgınlık, bir küskünlük olunca böyle bir genel sessizlik olurdu. Banka galerileri çok aktifti. Aslında sanatçılar daha çok bankalarla yaptıkları anlaşma, onlar koleksiyon yapıyordu çünkü. Yani gelirleri daha çok hani kurumsal gelirlerdi. Hani kişisel alımlar da azdı. Gerek işte artan müzayede, oralara katılmak, oralarda görünür olmak, oralardan alım yapmak, gerek İstanbul Fuarı ve yeni açılan galeriler. Aslında bir anda bir booming country, patlayan ülke her açıdan ekonomik, sanatı da etkiledi doğal olarak. Ne bileyim ben o zaman Mim Kemal'de benim galerimdi. Bir gün Daniel Templon galerime kahve içmeye geliyor. İşte kapıdan çıkıyorum. Delikatesen vardı, şu an kapandı. Ona da üzüldüm açıkçası. Oraya Tadeo Ropak'ı girerken görüyorum. Ne bileyim Phoenix diye bir restoran vardı. Orada White Cube'ün sahibi Jay ile oturup yemek yiyorduk. Yani Guggenheim, British Museum hepsi buralardaydı ve ben de şey dedim. Ay galiba sonunda olduk, hani biz de globalleştik. Tabii onların bakış açıları bize farklı. Tamamen
sert ve ticari bir yapıları var. Çünkü çok köklü onların sanat ekonomisi. Yani bizi yeni bir pazar olarak gördüler. Dolayısıyla bizim koleksiyonerlerimiz ya da biz biraz daha agresif yaklaşabilseydik olaya, birkaç sanatçımızı da yerleştirmiş olabilirdik Türkiye çıkışlı. Yoksa hani Avrupa'da yaşayan ve aslında artık Türk de sayılmayan sanatçılar dışında çok hızlı oldu. Her şey oldu bitti. Hep onu da kullanıyorum. Onu biraz komik olacak ama biraz şeye benzettim bizim o anki patlamayı. Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu gibi. Süper Kupayı da aldık, UEFA'yı da aldık. Sonra bir anda her şey aşağı doğru gitmeye başladı. Zaten gezi olayları ve sonrası koronaya kadar zor bir sürece doğru geçtik. Yani çok kısa ama gayet de böyle keyifli, hani güzel sergiler gördük, birçok önemli insanla tanıştık, sektör oluştu, en önemlisi o. Ki o sektör hala şu an işliyor. Koleksiyonerden çok şimdi daha alıcı var, daha fazla alıcıya yönelik bizler de gösterimlerimizi yapıyoruz, satışlarımızı yapıyoruz. Güzel bir süreçti ama hani beklemediğimiz bir şeydi. Ama şimdi değişti her şey değil mi? Daha bir yine satışlar oluyordur büyük ihtimalle ama Ya şöyle, aslında o büyük koleksiyonerlerin önemli bir kısmı çok uzun zamandır sessizlikte. Hani onlar bir dönem daha yabancı alımlarıyla devam ettiler. Sonra da iyice minimalize ettiler. Gerek bizlerle olan ilişkilerini, gerekse alımlarını. Ama ben çok samimi, evet daha zor. Dediğim gibi onların alımları birçok galerinin büyümesini, gelişmesini de sağlamıştı. Biraz daha düşük alımlar, belki daha fazla kişisel ilişkiler ama daha samimi ve farklı yapıdaki kişilere satmaya başladık. Kadınlar bunda en fazla öne çıkanlar. Daha genç bir alıcı profili var. Yani 25 ile 45 yaş arası. Dolayısıyla çeşitlenme çok fazla oldu. Yani biz de şeyi öğrendik aslında, hani böyle bir belli koleksiyonerler dışında, hani onlarla çünkü ilişkileri iyi tutmak, sürekli hani onların ilgi alanları içinde kalmaya çalışmak da yorucuydu. Biz de kendi yapımızı çeşitlendirdik. İşte bu süreçlerde uluslararası fuarlar yaptık, gidiyoruz geliyoruz dönem dönem. İşte kimi gidebiliyor, kimi gidemiyor ama biz de uluslararası ilişkilerimizi, yerel ilişkilerimizi daha fazla geliştirdik. Daha fazla yapıya ulaştık. Daha fazla farklı yaş grubu ve bizim de hani hala güçlü bir şekilde devam edebiliyor olmamızın bir nedeni de o aslında. O gün oluşan piyasanın hala bir dönem dönem iniş çıkışları da olsa da bütün dünyada olduğu gibi hala iyi bir şekilde ve ben hatta iddia ediyorum, Orta Doğu'da, çünkü benim de deneyimlerim orada oldu. Hani yani bir baksanız belki 50 ile 100 arasında alıcı vardır. Koleksiyoner demiyorum. Koleksiyonerler genelde müze açmış olan büyük aileler. Ama bence bizde alıcı sayısı herhalde işte bilmiyorum 3000'in 5000'in üzerindedir hani alıcı olanlar. Ki bunlar bence bizim alıcı sayımız bence çok önemli. Kendi piyasa, yani çevremiz açısından. Bundan 10 yıl önce koleksiyonerler koleksiyonlarındaki Türk sanatçılara ait eserleri satıyor ve yabancı sanatçıların eserlerine yöneliyor diye bir söylem duymuştum. Sizce bunda doğruluk payı var mı? Niye böyle bir değişiklik doğmuş olabilir? Doğruluk payı var. Sadece mesela şu an daha hızlı olan şey çok hızlı alım satım. Yani bizlerin işlevini üstlenen esnaf yapısını artık koleksiyonere kadar indirgeyen bir yapı oluştu. Çok hızlı el değiştirme var. Bu tabii yanlış. Bunu hiçbir şekilde savunmuyorum. Bir dönem bunlardan rahatsız olduk ama artık bizler takip etmiyoruz ama gerçekten ciddi bir koleksiyoner de artık hani bunu takip etmiyor. Yani bu çok ilgi çekici oldu. Hani hızlı el değiştirilebiliyor olması ama sistemi de biraz tepe taklak etti diyelim ama açıkçası biz sergilerimizi güçlendirdiğimiz için o süreçte biz de önlem olarak bizim sergilerimiz daha fazla izlenir oldu. Daha fazla hani iletişime geçtik, birebir anlatımlarımızı kuvvetlendirdik. Ama onun dışında da tabii her bir koleksiyoner bir süre sonra sıkılabilir.
bakış açısını değiştirebilir. Yani hani burada da zorlamak ya da şey olmayabilir, bütçesi de ona göredir belki. Ya da belki bir sanat eseriyle artık hiç hitap etmiyordur hiçbir açıdan ve onu yaşamak istemiyordur. Hani bu özgürlüğün de olması gerekiyor. Hele özellikle de ikinci el satışlar olmazsa zaten birinci el oluşmaz. Dolayısıyla bu bir şey ama biz tabii yapı olarak herkesten farklı olduğumuz için bizde her şey çok hızlı oluyor, çok çabuk sıkılıyoruz, çok çabuk alışıyoruz. Şeylerimiz çok farklı. Dengelerimiz hızla değişiyor. Yani Ama bizim işte tek farkımız bunlar o. böyle yağmur gibi galericilerin üzerine geliyor ve siz hep gardınızı almak zorundasınız. Hep bir kalkan tutmak zorundasınız. Ya aslında bu değişikliklere karşı. Bir dönem çok yorulduk, zorlandık da açıkçası bazı sanatçılarımızın ama şimdi artık kimse en azından hiç kimse şunun fiyatı şurada, neden bu burada gibi bir soruyla çok ender karşılaşıyorum. Çünkü 3 haftada bir, hani ben Olgaç'ı da kendim de eleştirdiğim için söylüyorum. Artık 3 haftada bir müzayede bir sergilere 1-1,5 ay açıyoruz. Hani bu kadar hızlı sürekli satışın olmasının tabii ki dezavantajları olacaktır. O da onların yani oradan o alımları yapanların sorunu. Hani bizde öyle bir denge yok. İyi, peki. Peki son 15 yılda sanatçılar tarafında bir değişiklik oldu mu? Sanatçılarla çalışmak daha mı kolay yoksa hep aynı mıydı? Aslında hep aynı. Yani sanatçının her biri bir kendi kimliği var, bir de sanatı var. Aslında doğru olan ikisinin ayrışmış olması. Hani ben daha çok mesela üretimleriyle ilgilenmeliyim ama bizde dünyada profesyonelleşme daha yoğun. Hani bizde biraz daha bunlar iç içe geçmiş durumda. Ve o dengeleri kurmak bazen bizleri de zorluyor. Genç jenerasyon bu konu daha nasıl diyeyim, daha uyumlu. Hani daha çok iletişimlerini, beklentilerini daha çok işler üzerinden kuruyorlar. Ama tabii onların da beklentisi diğerleri gibi değil. Aslında diğerleriyle olan sorun sanatsal anlamda güçlüktü. Gençlerle olan sorun da daha çok hızlıca paraya erişmek. Hani bir an önce para kazanmak, işte ne bileyim ev almak, onu yapmak. Hani diğerlerinin öyle bir gündemi yok. Onlar da sanatta daha nasıl iyi konumlanabilirim, daha nasıl görünür olabilirim, işlerim daha nasıl anlaşılabilir derdindeyken genç jenerasyonunun ağırlıklı olarak derdi biraz, hatta ben bunu oldukça da eleştiriyorum. Çünkü bir süreç, yani sanatçı eğitim okul biter ama siz hemen sanatçı olamazsınız. O ruha sahip misiniz? Hani meslek olarak sadece bu işten para kazanıyorsanız o size bir süre idare eder ama kalıcılık nasıl olacak? Tarihte nasıl yer almak istiyor musunuz? En önemli. Bir kısmının böyle bir derdi de yok. Bazı yeni jenerasyon, işte genç galerilerin de yaklaşımı öyle, hani sadece günle yaşamak. Yani klasik galericilik öyle değil. O zaman bize hiç ihtiyaç olmazdı eğer biz CV ve kariyer yatırımı yapmıyor olsaydık sanatçılara. Dolayısıyla değişken. Yani her galerici bence kendi sanat anlayışına uygun, ilişki durumuna da artık mesela ben hiçbir şekilde belli bir yaşa geldiğim için de olabilir, sıkıntılı, sorunlu ilişkileri yürütmek istemiyorum. Çok iyi bir sanatçı bile olsa karşımdaki. Çünkü sonuç hiçbir zaman arzu edilen olmuyor. Hani iki tarafında birbirlerini çok iyi anlayıp birbirini desteklemesi gerekiyor. Yani sadece galericiden beklememek gerekiyor. O iki yapı güzel uyum olursa doğru sonuçlar çıkıyor. Sabiha Hanım, sinema ve müzik sektöründe sanatçı kaprisi diye bir kavram olduğunu hep duyuyoruz. Görsel sanatlarda da sanatçı kaprisi var mı? Birazcık dedikodu yapalım sizinle. Bizim sanatçılarımız da kaprisli mi? Yani şöyle aslında şimdi şey yapmak istemiyorum ama eğitim kısmı burada biraz öncelikle, hani bizlerde daha çok hani işte ne bileyim biraz önce bir yakın bir koleksiyonerim yurt dışından bir sanatçının portfolyosunu attı. Sorduğum ilk soru biyografisi var mı? Hani bizde çünkü eğitim ve hani o süreçler önemli olduğu için orada da sanatçı disiplinli mi diye bakıyoruz şeyde. Kiminin de yapısı gerçekten çok zor. Önemli olan siz bunu karşılayabiliyor musunuz? Altından kalkabiliyor musunuz? Ama genç jenerasyonda en azından ben izin vermiyorum. Yani öyle bir şımarıklığa. Çünkü dediğim gibi hani o şımarıklığın bana gelebilmesi için 30 yıldır bu sektördeyim. Onun da kendini bir noktada kanıtlamış ve belli bir yere gelmiş olması gerekiyor. Orada da benim kararım olur. Hani bunu karşılamak ya da karşılayamamak.
Dolayısıyla çok karşılaşmıyorum aslında ben. Bu arada yine sanat galericiliği kariyerinizde önemli bir sıçrama daha oldu. 2019 yılında Artvix Akaretler'in Bilgili Holding ile birlikte kuruculuğunu üstlendiniz. Bu süreci anlatabilir misiniz? Artvix Akaretler nasıl doğdu? Piyasanın içinde nasıl yer alıyor? Aslında planlı programlı bir düşünce değildi hiçbir zaman. Ben bir süredir Contemporary İstanbul'a katılmama kararı aldım. Onun da sebepleri aslında ekonomi, orası bir ticari yapı. O zaman da Mim Kemal'deydim, fuarda Lütfü Kırdar'daydı. Stand ücretlerimiz belli. Gene aynı şekilde davranıyorum. Hani ticari olarak benim için şartlar uygunsa katılıyorum, şartlar uygun değilse katılmıyorum. O dönem dediğim gibi hani hem biraz piyasanın bozulduğu hem de izleyicinin artık benim galerime gelen koleksiyonerler dışında olmadığını gördüğüm için katılmamaya başlamışım. 2. ya da 3. seneydi herhalde ama tabii bu boşluğu hissediyorum. Hani her fuar olduğunda bir küçük böyle kendini kötü hissetmemek. Sanatçılardan çok hani tabii onlar neden katılmıyoruz da sorguluyorlar ama gündem şartlar çok belli olduğu için. O ara ben tabii Bedri'de işte Bedri'nin iyi taraflarından biri. Aynı anda farklı işler yapmayı deneyimlemiş biriyim ve ben ondan önce Alem dergisiyle ilk onların projesiydi bana getirdikleri. Alem Art Weekend yaptık biz. İlk Alem Art Weekend'i. Bilgili ailesi, özellikle Serdar Bilgili benim çok eski dostum. Yaklaşık 25 yıllık çok yakın arkadaşım. Sanatseverdir. Hani sadece Türk şey değil ama uluslararası alımları da kuvvetli. Bütün aile öyle zaten. Aralarında kendisi de fotoğraf okudu. Fotoğrafçı aynı zamanda. Onların da bir Bodrum'da oteli vardı. Aman Rüya. Şimdi onlar da değil zannedersem. Ben de Gözde'ye, Alem'in genel yayın yönetmeni alıp hadi gidelim konuşalım orada yapalım. Benzer bir konsepti. Serdar da şey dedi, yok dedi, benim orada şey olarak otelin yapısı sessiz bir yapı. Hani böyle bir gürültüye ihtiyacım yok ama burada yapın dedi, Akaretler'de dedi. Ben bir an şey oldum, hani ay dedim yokuş, bizimkiler biliyorsunuz Türk milleti çok yürümeyi sevmez. Acaba olur mu dedim yokuşta. Ama binalar çok etkileyici, hani 100 yıllık Osmanlı binaları. Böyle bir değişik geldi fikir. Fikir aslında Serdar Beylül'den çıktı. Bir baktım hızlıca 5-6 bina boştu. Ne yapabilirim dedim. Şimdi fuarcı olma niyetim hiç yok. Pratikte biri olduğum için hani burayı hızlıca nasıl bir deneyim alanına çevirebilirim diye. Yani Bilgili'nin de desteği hani hiçbir şekilde maddi bir talep beklentisi olmadı. İşte birkaç galerici arkadaşımı çağırdım. Sonra da dedim ki sadece galeri olmasın, farklı yapılar olsun. Öner Kocabeyoğlu'nu aradım. Ona bir bina verdik. Biz galericiler bir binaya yerleştik. Sonra solo sergilere yer verdim. İzdiham oldu, şaşırttı beni çok. Oradan da anladım ki aslında İstanbul'da farklı alternatif yapılaşmalar, izlenmelere ihtiyaç var. Çok sevdiler bu konsepti. Farklı yapıların bir araya gelmesini ve Akaretler tabii dokunulmayacak binalar olduğu için yapıları da belli. Hani oda ev konsepti. Dolayısıyla iddiası da yok. Hani bir fuar gibi hani eksikliklerimiz oluyor tabii ki. Hani şeyler de oluyor, aksaklıklar da oluyor ama yapı belli olduğu için ve burada da bir ciddiyet göstermediğimiz için tam tersi profesyoneller amatörce bir araya geldiği bir yapı olduğu için samimi geldi. Ücretsiz olması önemliydi. Bir de lokasyon olarak da çok okullara da yakındı. Çok da izlendi. Sevildi. Yani biz de bunu, Bilgili de bu işi sevdi. Onlar da hani sonrasında sanat yapısı kurdular, Bilgili sanatı kurdular vesaire. Bu devam etmeye başladı. UBS de işin içine girince, ki Türkiye UBS değil, hani İsviçreli Art Basel'in ana sponsoru. Onlar bizim projemizi sevdi. Çünkü onlar sadece büyük fuarları değil, böyle yeni startup fuarımsı yapılara da destek oluyorlar. Hatta o ara şimdi yapılıyor mu bilmiyorum, savaş ve şey karışıklığında İsrail'de Fresh Paint diye küçük bir fuara sponsor olmuşlar. Sadece şey talepleri oldu, hani biz gir çık yapmıyoruz, hani bu projenin devam etmesini istiyoruz, hani bunu öngörüyor musunuz dediler. Tabii lokasyon sıkıntı, çünkü binalar ve yapılaşmalar, yani yerleşmemiz hep son anda oluyor. Çünkü biri boşalıyor, biri boşalmıyor. Bir gün 3 bina var diyoruz.
Tam açılmasına bir ay kala bir anda 6 binaya çıkıyoruz. Yani çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Önden hazırlık biraz zor. Yaklaşık tarih biliyoruz ama kaç kişiyi alabileceğimizi bilmiyorduk. Severek ilerledik. Sonra işte fulya binamızı denedik ama şimdi bu sene farklı bir proje deniyoruz 9-13 Nisan arasında. Artvix solo olacak. Solo bootlar olacak. Küçük metrekareler, 28-30 metrekare civarı. Artvix akaretlerde Kasım'da tekrar akaretlere geri dönüyor. Sevindim. O binaların sürprizli olması, sokağa açılması, arada işte orada bir kahve içip tekrar geri dönüp izleyebilmek, bir mola almak çok keyifliydi. İzleyici sayısı da orada çok kuvvetli. Evet, evet. Hayırlı olsun, güzel bir haber. Evet. Contemporary İstanbul'a alternatif yaratmak var mıydı düşünceleriniz Hayır, yok. arasında? Ben hala aynı şekilde de reddediyorum. Yani alternatif değiliz çünkü o bir fuar, profesyonel bir fuar. Bütün yapılaşması, ekibiyle, uluslararası ilişkileriyle biz yerel bir yapıyız. Ve şeyimiz yok, hani bir kuralımız yok. Dediğim gibi içeriğini her edisyonda farklı bir şekilde değiştirebiliyoruz, şekillendirebiliyoruz, adresimizi değiştiriyoruz. Dolayısıyla çok farklıyız. Bir de farklı yapılara yer veriyoruz. Hani sonuçta bir fuar dediğiniz zaman dünyadaki anlamı sadece sanat galericilerinin danışma kurulunda olduğu, sadece sanat galerilerinin yer aldığı bir yapıdır sanat fuarı. Dolayısıyla biz bu yapıyı temsil etmiyoruz hiçbir açıdan. Dolayısıyla yok, hayır öyle bir... Yani Türkiye'de bu şart, bunun zor olduğunu düşünüyorum. Ancak hani ya Contemporary İstanbul biraz kendisinde eleştirimiz yönlerine geliştirip daha uluslararası bir yapıya bürünebilir. Ya da bilmiyorum başka bir yapının içine girebilir. Ama yine bu bir fuar yapısı olmalı. Biz aynı kriterleri taşımıyoruz. Bir de art show çıktı. Art show farklı bir şey aslında. Devam edecek. Biz bir dernek kurduk sonunda. Çağdaş Sanat Galericileri Derneği. O dernekte de Yeşim Başkan, ben başkan yardımcısıyım. Bu işle ilgilenmek isteyen 2 üyemiz var. 7 kurucudan ikisi. Yakın zamanda galericileri bilgilendirecekler. Bunda amaç aslında Murat Plevne'nin fikriydi. İlk beraber konuşmamızda çıktı. Onun fikrini şöyle destekledim. Çünkü dedi ki böyle bir şey yapalım, hiçbir galerici hiçbir şey ödemesin. Katılım ücreti ödemeyelim dendi. Vallahi dedim hani bunu becerebileceksen dedim bu bir şey söylüyor. Hani sonuçta bir aradalık sergileyeceğiz. Evet zaten birçok farklı yerlerde bir aradalık sergiliyoruz. Hani burası da bir aradalık sergiliyor. Ama işin ticari tarafı hani bir bütçesel bir durum çıkınca herkesin de yapısı farklı, katıldığı farklı fuarlar var. Yapmak istediği, önceliklediği şeyler var. Şimdi ikinci bir fuara ya da Artfix'te çünkü belli bir bedel oluyor. Üçüncü bir yapıya tekrar para ödemek galericiler en azından benim için zor dedim ben. O da bu edisyonu hani bunu ilerletebiliriz mantığıyla çıktı ama bilmiyorum belki onun kafasında fuarlaşmak vardır bilemiyorum. Daha fuar yapısıydı zaten. Yaptık biz bu bilişimi. Duruş sergiledik orada. İşte o da çok kısa sürede aslında mekanı eksikleri olsa da hani bizlerin sunumlarını yani doğru bir şekilde yapabileceğimiz bir şekle getirdi. O ekip çalıştı. Yani sadece Murat demeyeyim de Bahar da çalıştı, Dario da çalıştı. Hani onlar kendi ekiplerinde. Bizler de katılımcı olarak girdik şeyin içine, yapının içine. Yani tamamen galericilerin oluşumu. Tamamen galericilerin oluşumu. Hadi bakalım takip edeceğiz gelişimini. Evet, bilgilendireceklerdir diye düşünüyorum. Süper, çok iyi. Güçlü isimler söylediğiniz isimler. Gençler açıkçası hani daha fazla koşturabilirler. Biraz onlar koştursunlar. Değil mi? Değil mi? Elinizde olsa sanatçı, koleksiyoner, galerici üçgeninde neleri değiştirmek isterdiniz? Çok basit. Değiştirmek istediğim şey, olmasını istediğim şey. Dünyadaki başarı örnekleri buna bağlı. Bizde maalesef böyle bir bağ kurulamadı. Kısa süreli ilişkiler bizde. Her bir koleksiyonerden bahsediyorum, alıcıdan bahsetmiyorum. Belli sanatçının işlerine, koleksiyonuna daha çok yer verir. Belli bir galericiyle daha çok görüşür sanatçısından dolayı. Bu yapının biraz daha sağlam, daha kuvvetli, sadece alım yaparak değil, uluslararası projelerine de destek olarak
gerek sanatçıyı gerek galericiyi de destekleyerek yanında durması gerekir. Dünyadaki bütün büyük orta ölçekli galerilerin başarısı da biraz buradan geliyor. Bizde öyle bir şey yok. Çok değerli hepsi isimler. Sonuçta dediğim gibi sanat piyasasını oluşturan kişiler bunlar ama iş uluslararası bir proje yapmak ya da Türkiye dışında görünür olmaya gelmek de istendiğinde çok zorlaşıyor durum. Hani destek vermek genelde pek istemiyorlar. Hani biz alım yaparak destekliyoruz diyor. Bu da büyük, önemli bir destek ama yetersiz. Yani şartlar belli, Türkiye'nin şartları, bizlerin şartları da belli. Yani bir galerinin hani gideri yani oldukça fazla. Hani bir sanatçıyla bir proje yapmaya çalıştığınız zaman bütün ayın giderleri o serginin beklentisine bağlı. Sanatçının bazı prodüksiyonları oluyor. Ne bileyim mesela bu sergi Almanya'dan geldi. Bunun ulaşımını ödüyorsunuz. Yani bir öngöremiyorum ki satar mıyım, satamaz mıyım? Yani Türkiye'de galericilik yapısı kuvvetli değil. O anlamda destek olmadığı için hiçbir açıdan. Koleksiyoner, sanatçı da hani çok hızlı galeri değiştiriyor. Hani tabii ki değiştirsin. Hani şimdi 5-10 seneden sonra belki hani istediğini bulamamak ya da farklı yapılı ama benzer yapıyı denemek yerine hani biraz daha seni büyütecek, olduğun galeriden daha farklı yere getirecek seçenekleri tercih etmek gerekir. Hani yine bir ikinci aynı yapıya geçmek bu da bir mantıklı değil. Dolayısıyla bunlar tam bizde bu ilişkiler, doğru ilişkiler oturulmamış durumda. Bu sizin kişisel gayretinize bağlı, kişisel ilişkilerinize bağlı her zaman olduğu gibi. Hani profesyonel bir şey yok burada. Bekleyeceğiz düzelmesini. Umarım bir gün olur. Bir de Piyale Paşa Galeri diye bir topluluk oluştu. Ben çok seviyorum burada olmayı. Siz de buraya taşınan ilk galerilerden birisiniz. Galerilerin çoklu olarak bir arada bulunması bir avantaj mı, dezavantaj mı? Bu proje bana geldi. Aslında bu P-Artworks, burası Zilberman ve Aslı'nın olduğu yer tek bir alanda. Açıkçası burayla ilgili de hiçbir bilgim yoktu. Biraz böyle negatif geldim ama yalnız binayı görünce hani tavan yüksekliği, düz giriş oluşu, işte kapının önünde valenin olacak olması, otoparkın oluşu vesaire. Hani burası olabilir fikrini oluşturdu bende. Tabii biraz şartları zorladım. İşte biz evet hepimiz yerimizden memnunuz ama buraya niye gelelim? İşte kira ne olacak? Bir 2 sene kira almayın dedik. İşte bazı şartlarda direttik. Bu mekanların hepsini bizim istediğimiz gibi yaptılar. Onlar bize bu imkanları sağlayınca biz de mekanlarımızı bırakıp buraya yerleştik. Sonra 1-2 galeri daha geldi. Memnunsunuz ama genel olarak. Yani memnunum çünkü ben uzun zaman apartman galerisiydim biliyorsunuz. Hani bizde de evet Dolapdere'den sonra birazdan mekanlar büyüdü. Mekan önemli. İyi bir sergi yapabilmek, yani büyük ebatlı işleri gösterebilmek, espası yaratabilmek. Çünkü sadece işler tek başına mekan yetersizse kendini gösteremiyor. Özellikle ben çok kavramsal sergilere yer vermiyordum çünkü mekanım çok uygun değildi. İşlerin okuması zayıf kalıyordu. Sanatçı da bunu tercih etmiyordu. Açıkçası ben de etmiyordum. Ama bu mekanda her şekilde oynanabiliyor alan olduğu için. Bir de dediğim gibi düz giriş oluşu da önemli. Hani dışarıdan giriyorsunuz. Merkezi, yani 9 dakikada 10 dakikada Nişantaşı'na çıkıyorsunuz. Bakalım yani kalabildiğimiz kadar kalmayı hedefliyoruz. Şimdi de Güç ve Kırılganlık serginizi sizden dinlemek isteriz. Şu anda devam eden serginiz. Sanırım küratörü de Levent Çalıkoğlu. Levent Çalıkoğlu, evet. Burada 2 yabancı sanatçı var. Sizden dinleyelim. Ben tabii bölgesel, yerel olarak İspanyol sanatçılarıyla da çalıştım. Çinli sanatçılarla da çalıştım ama çok farklı, yani Amerika bana uzak. Açıkçası Amerikalı sanatçıyı takip edebilmek için biraz işin içinde olmak gerekiyor. Yakın bölgede kendimle bağ kurabileceğim ne olabilir diye düşündüğümde, ki bu konuda da ilerleyeceğim. Alman sanatına hani her zaman var. Göçmenim ve Balkan sanatına her zaman bir bağım var. Dünyada da biliyorsunuz 2 tane akademi var dünya starlarını çıkaran. Biri Royal Akademi'dir, biri de Düsseldorf Akademisi. Bu fikrimi Levent Çalıkoğlu'na bahsettim fikrimden. Onun da zaten onun da Alman geçmişi var ve Alman sanatıyla yakın ilişkisi var. Dolayısıyla Tony Craig'le de çok yakın bir dostu var. Eskiden de
Yani daha yeni ayrılmış aslında. Düsseldorf Akademisi'nde rektördü. Onu aradı Levent, randevulaştık. Sağ olsun bizi tam okul bitirme dönemine ve mezuniyet sergisine davet etti. İlk görenlerden biri olduk. Aslında daha kalabalık bir karma getirmeyi hedefliyorduk. Ancak hani iletişimdeki aksaklıklar, süreçler, sonuçta bu sayı 7-8 sanatçı diye düşünürken ilkiye indi. Ama gerçekten hani Tony Craig de bizimle çok ilgilendi, birebir atölyeleri gösterdi. İşte Robert Fleck de yardımcı olmaya çalıştı bize. Zaten burada gördüğünüz sanatçılar çok güçlü sanatçıların atölyelerinden çıkma. Nadine, Daniel Richter ve Thomas Abts'ten çıkma. Hanna da Andreas Schulz'tan çıkma. Hani bunların atölyelerinde eğitim almışlar ve ilişkileri hala hocalarıyla iyi. Hocaları bir şekilde onları yönlendirmeye ve projelerde yer vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bilemeyiz, belki bunlar yarın öbür gün dünyanın en önemli sanatçıları da olacak. Hali hazırda zaten sergi yapmaya da başladılar. Mutlaka bir galeriyle anlaşacaklardır. Benim de hedefim hani bu süreçte sağlam ilişki kurup bu dostluğu ve ilişkiyi farklı iyi bir galeride çalışıyor olsa da devam ettirmek niyetim var. Çok güzel bir proje olmuş. Evet. Peki Merkür Galeri ile ilgili başka ne gibi projeleriniz var? Son sorumuz da bu olsun. Galerinizle ilgili olsun. Yani galeri yani biraz daha şimdi hedefliyorum. Biraz daha uluslararası kimliğini daha yakınlaştırmak istiyorum. Dediğim gibi daha önce çalıştığım, ilişkimin olduğu hali hazırdaki ülke sanatçıları ya da sanatçılarla olan bir bağıma bir daha bakıp tekrardan en azından hedefim zaten çok ünlü, established sanatçı getirmek değil. Onlar zaten hani şart olarak çok zorlar. Ve bizim de tabii coğrafya kader, bir noktada kader. Yani burada çok fazla verici olmak gerekiyor. Onu da açıkçası çok kendi adıma doğru bulmuyorum, ticari olarak doğru bulmuyorum. Çünkü ticari bir yapıyım. Belli bir ilerleme kaydetmiş, gelecek vaat eden, dolaşımda olan yabancı sanatçılarla kendi sanatçılarımın bağını kuvvetlendirmek istiyorum. Yapabilirsem uluslararası projeler yapacağım. Bu arada bir proje yaptım zaten Seçkin Perim için. Uzun yıllar birlikte çalıştıktan sonra Milano'daki sergisini ben organize ettim. Triennale'de Milano'daki sergiyi yaptım. Yine böyle sevdiğim yerel sanatçılara, daha önce çalışmış olduğum sanatçılara, disiplinlerini bildiğim sanatçılara yine uluslararası projelerine destek olabilirim. Kişisel olarak, Sabiha olarak. Çünkü Sabiha ile Merkür'ü ayırdım. Hani onların yapıları çok farklı. Kendi yaptığım farklı projeler olduğu için. Ama Merkür olarak tabii ki yani çok fazla olarak hırslı olup da bir idealizm belli, şartlar belli. Hani iyi bir içeriği olan, belli kişilere hitap eden, yapısını devam ettiren, sürdürülebilirlik, inovasyon bizde de önemli. O sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sabiha Hanım. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Umarım sizin de her şey daha fazla izlenir. Biz de paylaşırız. Keyifle izleyeceğim bundan sonraki röportajlarınızı da. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.